Elon Musk'ın o sözüne ben de katılıyorum. Almanya'yı kurtarabilecek tek bir parti var ise bu AfD'dir. Evet. Şu an Almanya'nın politikası resmen bir komedi şov olduk. Komedi gibi. Komedi şov olduk Evet. ya. Yani Evet. Almanya'ya, Yani- Almanya diyorum, dünyaya bu şimdiki politikacıların sayesinde Evet. rezil oldu. Yani Almanya rezil oldu. Evet sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Bugün çok ilginç bir konuyla beraber karşınızdayım. Daha önce storylerimde de bahsettiğim gibi birkaç gündür de tanıtımını yapıyorum sayfamda. Türk iş insanı Özkan Çamlılar'la beraberiz. O kadar ilginç bir konu ki ırkçı sağ parti AfD'yi kendisi desteklediği gibi bütün Türkleri de Türk kökenli Alman vatandaşları seçimde oy kullanma hakkı olan arkadaşlarımızı, insanlarımızı da AfD'ye oy vermeye davet ediyor kendisi. Çok dikkatimi çekti. O kadar çok sert seçim vaatleri var ki AfD'nin Türk göçmenlere karşı Almanya'da. Daha geçtiğimiz günlerde Karlsruhe'de Baden-Württemberg eyaletinde 30 bin kişinin posta kutusuna, yabancıların posta kutusuna tek yönlü uçak bileti dağıttı. Yani burada niyetini açıkça gösteren bir parti vaatlerinde. Yani şunu demek istiyor, biz seçime geldiğimiz zaman uçak biletinizi biz vereceğiz, tek yönlü olacak, güvenli ülkeye gidiş yapabilirsiniz. Yani güvenli ülke dediği geldiğiniz ülke demek istiyor. Konu bu arkadaşlar. Güzel bir röportaj olacağını umut ediyorum. Tekrardan tanıtayım. Kendisi daha önce de Almanya bitti mi konulu bir röportaj yapmıştık. Oradan da tanıyor olabilirsiniz Özkan Bey'i. Şimdi de tekrar siyasi bir gündemle beraberiz. Kendisi Alman siyasetini, politikasını çok yakından takip ettiği için konuya çok vakıf birisi. O yüzden kendisine birkaç sorumuz olacak. Aşağı yukarı bir 10 soru hazırladım kendisi için. Bakalım bu sorulara nasıl cevap verecek, nasıl bir düşüncesi var. Ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Ben şahsım adına sayfamı takip eden takipçilerim de bilir. Ben AfD'ye karşı bir insanım. Karşı düşüncelerim var. Kendisi de tam tersine Türkiye kökenli Alman vatandaş olarak bir iş insanı olarak AfD'yi desteklediğini ve bütün Türk kökenli Alman vatandaşlarının da AfD'ye oy vermeye davet eden bir insan. Bakalım neden böyle bir düşüncesi var? Sebebine bir kendisine yöneltelim. İstersen Özkan Bey öncelikle bir kendinizi kısadan bir daha tanıtın. Ondan sonra sorularımıza başlayalım. Benim adım Özkan Çamlılar ve burada yine Ahmet Bey'le görüşmeye girdik. Ben AfD'yi tutuyorum ve destekliyorum diyebilirim aslında. Yani herkese diyorum yani AfD'yi seçin. Nedenlerini de anlatıyorum. Ahmet Bey'le de geçen hafta bir muhabbetimiz oldu. Evet. Ve oradaki muhabbetten sonra kendisi zaten bana dedi, abi dedi, senden dedi kesinlikle dedi bir video çekimi yapmamız şart. Aynen. Çünkü kendisi temin dediği gibi yani AfD'ye karşı, ben de AfD'yi destekliyorum. Yani o nedenleri falan yani o geçen hafta bayağı bir muhabbetimiz oldu. Evet. Bunu kendisi dedi yani seyircilerden dedi esirgemeyelim, seyircilerimize anlatalım. Evet. Ki herkes kendi görüş açısını şey yapsın. Çünkü sonuçta herkesin kendi görüş açısı var. Aynen. Bu Aynen. konularda. Tabii ki. Almanya'da şöyle bir şey var. Tabii Anayasal bir hak. Anayasanın 5. maddesi der ki Almanya'da yaşayan her bireyin Meinungsfreiheit yani fikir özgürlüğü vardır. Evet. Burada benim her ne kadar fikir özgürlüğüm varsa da AfD'yi destekleyen bir Türk kökenli Alman vatandaşı olarak da Özkan Bey'in de fikir özgürlüğü var. O yüzden kendisinin bu düşüncelerini bir dinleyeceğiz. 10 tane soru hazırladım. Dediğim gibi bu soruları yönelteceğim. Bakalım nasıl cevaplar gelecek kendisinden. Hani AfD'yi Almanya'da yaşayanlar az buçuk bilirler. Aşırı derecede sağcı bir parti ve göçmenlere yönelik çok sert politikaları var. Seçim vaatlerini de ben okudum. Hani sosyal yardımların kesilmesine kadar, göçmenlerin tekrar ülkelerine gönderilmesine kadar birçok konuda göçmenlere karşı birçok politikaları var. Alman vatandaşlıklarının iptali, çifte vatandaşlığın iptali gibi bir sürü sıralayabiliriz. Şimdi ben ilk sorumdan başlıyorum o zaman Özkan Bey. Başlayalım. Evet, buraya nasıl bir not almışım? AfD'ye desteğinizin sebepleri diye böyle bir başlık atmışım.
Sorumuzda AfD'yi desteklemeye nasıl karar verdiniz? Sizi bu partiye çeken temel politikalar veya ideolojiler nelerdir? Ya şimdi şöyle diyeyim, aşağı yukarı bir yıldır bütün politika üzerine, yani bütün konuşmaları, bu Bundestag'da olan bütün konuşmaları dinliyorum, izliyorum. Bütün politikacıların, bütün partilerin konuşmalarını dinliyorum. Yani bir yılda seyrettiğim her şeyde aslında, yani tek AfD hakikaten ileri görüşlü bir politika yapıyor. Ötekilerde yok bu. Evet. Şimdi seçimler yanaşınca adamlar seçilmek için şu an AfD'nin politikasına çoğu döndü. Evet. Hatta bu son şeylerde, bu Azül Gezet olayında şimdi Evet. daha 2 gün evvel mi ne seçimlerde AfD'nin ortaya koyduğu bir şeyi iptal etmediler. Tam tersi onayladılar. Evet. Hatta FDP bilmem ne, yani bunların şeyiyle beraber hatta orada bayağı bir çalkalanma oldu. Allah Allah. Ben onun oylamaya sunuldu önerge ve kabul edilmedi diye. Kabul edildi. Öyle mi? Kabul edildi. Hatta ortalık çalkalandı. Yani bayağı bir çalkalandı. Yani CDU'nun da AfD'ye yakın bir seçim vaatleri olduğunu ben az buçuk okudum, biliyorum. Sonradan çıkmam. Evet, o da öyle bir göçmenlere karşı politikaları var. Yani şu ana kadar yıllardır SPD'yi destekliyordu bütün yabancı göçmenler, Alman vatandaş olanlar. Hani az buçuk SPD göçmen yanlısı politikalar gidiyordu. Evet. Bu Schröder'den beri böyle geliyor, biliniyor. Evet. Şimdi ama durumlar farklı. Son dönemde Almanya'nın ekonomisi gözler önünde. İşte Olaf Scholz'un, SPD'nin başındaki kişi şu an Almanya ekonomisini bayağı bir kötüye götürdü, sarstı. Aynen. Bu yani. Ukrayna-Rusya savaşı olsun. İşte her yönden. Evet, her yönden. Evet, şimdi ikinci sorumuza gelelim. AfD'nin göçmen politikaları başlığımız. Burada da nasıl bir soru yazmışım? AfD'nin göçmen karşıtı politikaları ve söylemleri göz önüne alındığında bir göçmen kökenli olarak bu politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu seçim vaatlerinden de biraz bahsettik az önce. Biraz daha detaylandırabilirsiniz. Seçim vaatlerinden şimdi, yani çoğu AfD'yi yani harbiden Nazi Parti diyorlar. Evet. Yani bu da hatta internette olsun, şeyde olsun, medyalarda olsun, yani açık açık diyorlar bunu. Evet. Yani bence her partide yani o tür düşünen insanlar vardır. Evet. Yani şimdi bu herkes açığa çıkartmıyor diyor. Tabii ki. Bu CDU'su olsun, FDP'si olsun, Union'u olsun, Grüne'leri olsun, Linke'leri. Grüne'leri aslında hiç konuşmak istemiyorum da. Çünkü orada yoksa bayağı bir olay olacak. Evet. Ondan onları geçelim. Yani şimdi AfD'nin burada, yani bu konuşmalarında eğer ki dinleseydin, yani bence de dinlemedin. Yo, ben takip ediyorum elimden geldiği kadar. İşte ben onları bayağı takip ediyorum. Yani şimdi sadece bir konuşmasını değil, Bundestag'daki konuşmalarını, o podyuma çıkıp konuşmalarını bilmem neler. İşte onun için buradayım. Hepsini dinliyorum. Onun için buradayım. Sen benden daha çok Alman siyasetini takip ediyorsun. İşte mecburen burada yaşıyoruz. Evet. Yani mecbur onun takip edeceği. Sonuçta bizim ilerimiz. Aynen. Yani hemen burada bir iş adamı olarak ve bir işçi olarak. Yani bu son seferki videoda da dediğim gibi ben şu an bir şirketin bütün idaresini benim üstümde, orada çalışıyorum. Oradan işim bittikten sonra buraya geliyorum. Burada kendi şirketimi de hanımla beraber idare ediyoruz. Zaten bu bizim buradaki şirketin zaten omurgası, beyni falan bizim hanım. Yani o burayı komple idare ediyor. Çünkü ben 8-9 saat yokum. Aile şirketi. Tabii ki. Aynen. Tabii ki. Aynen. Yani şimdi demek istediğim, yani AfD'nin şeylerini dinlerseniz, bu onların baştaki Alice Weidel diye. Yani kadın resmen diyor, yani Almanya'ya diyor, gelen diyor Almanya'yı burada emekli maaşını ödemiş insanın, bilmem neyin, yani vergisini ödeyen insanın parasını resmen sömürüyor, yiyor. Karşılığında da bir şey vermiyor. Evet, bu göçmenlerden kastım. Tabii ki canım. Yani gelip de burada işte Suriye'den gelmiş çalışanları, vergisini ödeyenleri ayrı tutuyorum. O ayrı. Evet, ama gelip de burada devletten sosyal yardımla beslenen, daha doğrusu tabiri caizse Almanya'yı sömüren insanları göndereceğinden bahsediyor diyorsunuz. Onu da geçtim.
bu sömürenler Evet. bir de utanmadan o kaçtığı ülkeye tatile gidiyor. Evet. Yani buna karşılar. Ya orada Evet. biz de hemfikiriz. Yani ben de sonuçta Almanya'da çalışıyorum ve vergimi ödüyorum. Benim vergilerimle bazı insanlar bu işi suistimal edenler de Evet. var. Tabii ki gerçek anlamda ihtiyacı olanlara bir şey demiyoruz. İşte hastadır, sakatlığı vardır, ayrıdır. özel bir durumu vardır. Ayrıdır. Onlara tabii ki devlet, o yüzden sosyal devlet. Tabii ki. Ama bunu kullanan, suistimal eden bir sürü insan da var. Biz Çok bunlara fazla var. biz de karşıyız. İlla bunun için AfD'yi seçmemize gerek yok ki. Ötekiler ama hiçbir şey yapmayacak. Ya Çünkü- zaten yapmıyorlar. Yani şu anki hükümet yapmıyor İşte, zaten yani. İşte oradan zaten. Şimdi oradan ben yola çıkıyorum. Evet. Tamam mı? Bugüne kadar ne CDU'su, ne SPD'si, ne bilmem nesi. Yani bu yeşiller bile kalktılar. Daha millet buraya gelmeden hepsine hatta şeyde bile çıktı yani Bundestag'da bile bunu ortaya sürdüler ve bu bir kanıt da var ortada. Tamam mı? Neyse ismini vermeyeyim. Almanya'nın şu anki Dışişler Bakanı bir hanımefendi Yani var. hiç vermedin yani. Vermedim. Kimse vermedim. bilmiyor onu da. İsim Tamam. vermiyorum. Tamam, onu da biz tanımıyoruz zaten. Tanımıyoruz aynen. Yani Afganistan'dan olsun, şeyden olsun yani resmen direkt yani pasaportlarını hatta dedi yani çakma pasaport verin bunları buraya alalım diye. Yani resmen bütün kapıları açın. Evet. Hepsi buraya girsin. Tamam girsin de bu para nereden geliyor? Evet. Yani şu an bir bu CO2, CO2 vergisi tamamıyla gereksiz bir şey. Oksijen vergisi. Oksijen vergisi. Yani Türkçe, Almanca bilmeyenler. Aynen yani o vergiyi koydular bilmem ne vergisini yükselttiler, onu yükselttiler, bunu yükselttiler. Yani şu an Almanya'da yani o kadar vergi ödüyoruz ki. Evet. Yani, Almanya vergiler ülkesi. Bunu zaten. Tarihte de kralları da yani, hep vergiden çok sömürmüşler yani insanları. Bunların hepsini göz önüne alarak tek şu an Almanya'yı harbiden yani ileriye götürebilecek yani Almanya'daki bütün bu olayları yani hepsini ben şu an kapsama altına alıyorum. Yani bütün bu olayları yani düzene sokabilecek tek bir parti var. O da AfD. Peki bu AfD'nin başındaki az önce ismini zikrettiğim bayan. Evet. Kendisi niye İsviçre'de yaşıyor? O kadar milliyetçi bir insansa. Neden İsviçre'de yaşıyor peki? Niye Almanya'da vatanında yaşamıyor? Onun İsviçre'de zaten onun orada dairesi var. O oraya kayıtlı ama Almanya'da da kaydı var. Almanya'da kaydı olmasa zaten burada partiye çıkamaz. Ama öyle bir partinin başında duruyorsun ki bunu şöyle örnek verebilirim. MHP'nin başındaki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başındaki Devlet Bahçeli'nin gidip yaşaması gibi yani veyahut da işte Türkiye düşmanı bir ülkede yaşaması gibi veyahut da düşman olmasına da gerek yok. Ben bu vatanın evladıyım deyip partide siyaset üreten birisinin gidip başka ülkede yaşaması bence şu an abeslenmiş. Türkiye'de de olsun, dünyanın neresinde olursa olsun partideki herkes zaten bir kere yani maaşlarını hiç konuşmuyorum. O maaşı hak ediyor, hak etmiyor. Onu da geçelim. Yani çünkü aldıkları 20-25 bin euro para aylık. Tamam. Onu da geçtim. Neyse. Tamam. Ama şöyle bir nokta var. Şimdi Alice Weidel'in artık eşi mi diyeyim, kocası mı diyeyim. Evet bu arada o bayan kendisi bir bayanla evli. Aynen. Bunu bilmeyen de yok yani saklamanın anlamı yok. Zaten orada, bu işi destekleyen birisi. Tabii ki. Yani şimdi bir de şöyle bir şey de var. Alice Weidel'in hanımı Sri Lankalı. Buyur. Kendi karısı da ya da kocası ya da karısı bilmiyorum. O da göçmen. O Sri Lankalı işte. Sonuçta Alman değil. Alman değil ama belki orada büyümüştür, orada doğmuştur. Yani oranın şeyiyle biz nasıl burada onu da mı geri gönderecek kazanırsa? İşte yani onu diyorum. Yani şimdi bir mantık dışı muhabbet var ortada. Yani bu adamlara hatta bir ara AfD'nin şöyle bir muhabbeti de vardı. Bunlar bilmem hangi şatosunda mı ne bir buluşma muhabbeti vardı. Aynen. Buna dediler yok siz böyle yaptınız, siz şunu yaptınız, bunu yaptınız. Ne oldu? Mahkeme açtılar, bilmem ne yaptılar. Polisler girdi, o girdi, bu girdi falan girdi. Sonunda bütün hepsi çenesini kapat. Pardon. Bipliyoruz. Oturdular. Tamam. Ne oldu? Arkasından hiç kimse daha hiçbir şey diyemedi. O konuyu komple kapattılar. O konu kapandı ama bu Karlsruhe'deki 30 bin uçak biletine ne diyorsun? Onu ben hiç tahmin etmiyorum ki yani AfD'nin bir emir üzeri olduğunu. Hatta ve hatta ben tahmin ediyorum ki yani
AfD'ye karşı olan bir parti AfD'nin oy oranını bozmak için Algı böyle bir operasyonu. yalan ortaya sürdü diye tahmin Yani ediyorum. birçok YouTube'da işte fenomenler var, işte bu işlerden haberciler var, işte Oktan Erdikmen Bey var, Ben Yüksel Bey var. Bunlar çok değerli insanlar. Tamam. Almanya'da haber üretiyorlar. Bunlar bile çıkıp bunu yayın yaptılar, haber Tamam, yaptılar. yayın yapar. Yani yalan Yani- haber olacağını ben zannetmiyorum. Şimdi- Böyle bir şey oldu, Tamam da- yaşandı. Ben bugün böyle bir kağıdın üstüne burada yazıcımda buraya CDU yazarım, SPD yazarım, bilmem ne yazarım. Tamam. Bundan 30.000 tane bastırırım. Zaten onlar gerçek bilet değildi. Tamam, Bilet tabii görünümlü ki. broşürler. Ama ben bu kağıdın üstüne buraya istediğimi yazarım. Evet. Buraya hatta Ahmet Ener yazarım. Evet. Yollarım dışarıya. Bitti. Yani bunu herkes yapabilir. Ama Yani- polis soruşturma açtı. Tamam, olay o ciddi bir soruşturma açtı. Evet, Ben evet. tahmin etmiyorum. O soruşturmanın sonunda zaten Hı hı. yine susulacak. Çünkü Hı. çıkmayacak ortaya. Yok öyle bir şey. Şu an birinci, yani ikinci partiydi ama birinci parti sıraya şu doğru an gidiyor, evet. gidiyor diye bir Yani şey var. Allah aralarında- sonumuzu hayretsin yani. Ya şimdi tamam, sonuçta politika nerede olursa olsun, bir politikacı ne kadar iyi olursa olsun, Evet. yani sonuçta göreceğiz. Yani Tabii Allah ki. hepimizin sonunu hayır etsin. Amin. Bu Almanya'daki politika Evet. olsun, Türkiye'deki politika olsun, Amerika'daki politika olsun, bilmem ne olsun, yani bunların hiçbirisinde biz içinde değiliz ki. Yani sonuçta biz seçiyoruz. Evet. Bunlar bizim yerimize orada karar veriyor. Evet. Ha, benim istediğim bir karar mı? Belki değil. Evet. Yani bana gelip kimse sormuyor ki, sana kimse gelip sormuyor. İzleyenlere bile yani hiç kimse Evet. gelip sormuyor. Evet. Bunu böyle yapalım mı diye. Ama AfD'nin şu an istediği, şimdi onu da ben sana bir tane şey yollamıştım, bir kısadan AfD'nin neler yapmak istediğini. Evet. Tamam. Evet. Evet. Yani orada Bu bir de enerjiyle alakalı. Yani pozitif birçok şey de söylüyor. aynen, Tabii ki yani, sadece göçmen politikalarıyla Hayır, eleştirmek için söylemiyorum. Hayır. Almanya'nın menfaati uğruna birçok da güzel politikaları var tabii Evet. ki. Sonuçta bunlar da Almanya için siyaset üretiyorlar, yapıyorlar. Bizim ilgimizi çeken kısmı göçmenleri ilgilendiren kısmı. Yani diğer tarafta tabii ki de ülkesi için bir şeyler üretecek, Ya yani tabii ki. yapacak. Hayır. Şimdi bak, şöyle bir olay. Almanya'daki şu göçmenler, bir yığın şu an çıkışı belli olmuş göçmenler var. Yani bunları yine geriye ülkelerine yollayacaklar. Hali hazırda gönderdikleri de var. Gönderiliyor bir yandan da. Hatta ve hatta bu yollanacak olanların arasında bir yıl vukuatlıları da var. Evet. En güzel örnek bu en son olayda, işte bir çocuk yurdundaki kadını öldürüyor. Afganlı mıydı neydi galiba? Evet, evet. Ondan sonra 2 yaşındaki bir çocuğu bıçaklıyor, öldürüyor. 60 yaşındaki bir adam araya giriyor bunları kurtarayım diye, onu da öldürüyor. Ve de bu adamın içeride raporu varmış zaten. Evet. Sen bu adamı nasıl da piyasada, caddede bilmem neydi yani. Bu adam yollanılacak. Evet. Niye daha sokağa bırakıyorsun? Değil mi? Belli bir yer olacak. Evet. Onları oraya sokacak. Evet. Oradan da hadi kardeşim, sen sağ ben selamet. Yani Afganistan'da savaş yok, bir şey yok. Bitti. Yani ne oldu? Bütün Afganları buraya sokuyorlar. Tamam, şu an Suriye'de düzeldi. Suriye'de düzeldi. Evet. Niye bütün Suriyeliler de ara buraya geliyor? Onu da geçtim. Temin dediğim gibi, yani adamlar oraya gidiyor tatil yapmaya. Evet. Senin benim paramla, bizim paramızla gidiyor adam orada tatil yapıyor. Evet. Yani bu hangi mantığa sığar? Hangi mantığa sığar? Evet. Yani O konuda hemfikiriz. Aynen. şu an milyarlarca euro sırf bunlara gidiyor. Evet. Evet. Hatta benim Alman iş arkadaşım da şunu söylüyor. Ahmet diyor, bu göçmenleri geri göndermek de bir şey değil. Bunları göndermek de aşırı derecede maliyetli bir olay diyor. Her birine işte bilmem ne kadar para veriliyor. Bunların her birine uçak bileti alındığını düşünürsen diyor. Yani sayısını şu an Evet. tam kesin bilmiyorum. Yani Evet. çok yüksek miktarlarda maliyetler söz konusu diyor. Evet. Sadece yani kabul etmek bir dert, beslemek ayrı bir dert, bir de geri göndermesi de ayrı bir dert yani. Şimdi onu da geçtim. Şimdi gönderdin. Adam ne yapıyor orada? Pasaportunu atıyor. Öteki taraftan, yani sen kapıdan atıyorsun. Evet. Adam bacadan geriye geliyor. Evet. Geriye geliyor. Yani. Öyle kaç tane olay vardı. Hatta bir tane olay vardı bildiğim kadarıyla, iyi hatırlıyorsam. Adamın 2-3 tane mi ne isimli burada geçişi vardı. 3 isim hakkında da para alıyordu. Tek bir adam. Hı. Tek bir adam. Abi. Bunlara bakılmıyor. Evet. Yani
AfD de bunları işte yok etmek istiyor. Ve AfD açık açık diyor. Almanya'da diyor. Çalışan diyor. Gurbetçilerimiz. Burada çalışıyor. Vergisini ödüyor. Şirket sahipleri. Bunlar vergisini ödüyor. Burada iş ortamı sağlıyorlar. Evet. Şu an Almanya komple çapı olarak düşündüğün zaman Almanya'da en azından diyeyim sana yani %20'si %30'u şirket sahiplerinin belki de fazlası Türk. Evet. Ne yapacak şimdi? Hepsini mi atacak? Atamaz. Evet, o Mantığa biraz sığmıyor. bayağı zor geliyor ama yine de ben şöyle düşünüyorum. İşin arka planında şimdi her ne kadar sevimli gözükse de politikalar ya işte biz çalışanı ellemeyeceğiz, biz devleti sömürenleri geri göndereceğiz dense de ben yine de işin arka planında yabancılara bayağı bir geri gönderemeseler de hepsini bayağı bir zorluk çıkaracaklarını tahmin edebiliyorum yani. Yok. Zorlaştırabilirler, işlerini yokuşa sürebilirler. Bilmiyorum yani caydırma politikasıyla kendiniz gidin denilebilir Şimdiye yani. kadar politika ne yaptı? Şu an öyle bir baskı yoktu. Şu an eşit Tamam bir baskı baskı. yok. Tamam eşit. O zaman da eşit olacak. İşte ben Yani- ona emin değilim. Yok onu yapamazlar. Çünkü Almanya'da bir kere bir demokratide yaşıyoruz. Evet. Diyorlar. Öyle diyelim. Demokrati diyorlar da. Almanya Yani. sosyal bir devlet, demokratik bir devlet. Diyorlar. Hukuk üzerine yürüyen bir devlet. O yüzden de buraya kısa bir reklam giriyor arkadaşlar. Sakın ayrılmayın bizden. Çok heyecanlı bir şekilde ikinci bölüme devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer Almanya'da yaşıyorsanız Haftpflicht, Hausrat, Glas, Unfallversicherung, avukat sigortası, Rechtsschutzversicherung, araba sigortası, bunların hepsini bir yerde kompakt olarak yaparsanız VIP kunde olarak geçiyorsunuz. Yani hem benim indirimimden faydalanıyorsunuz regional direksiyon olarak, hem şirketin indiriminden faydalanabiliyorsunuz VIP kunde olarak ve özellikle Ahmet Bey kardeşimi de hem müşterim olduğundan yani kundem olduğundan yıllardır ve Ahmet Bey'imin takipçilerine de özel ayrıyeten Evet buraya dikkat arkadaşlar. parantez açıyorum. %20 indirim sağlıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ayrıyeten %20 indirim veriyoruz. Yani %30 normal indirim grenzesi ama Ahmet Bey vasıtasıyla gelenlere %50 indirim veriyoruz. Toplamda Yani %50 oluyor. Evet. Evet. VIP kunda olursanız yani arabanızı, Rechtsschutz'unuzu ve privat sigortalarınızı getirirseniz şunun garantisi de var. En iyi performanslar ve en iyi fiyat. Evet. Yani bunun garantisini veriyoruz. Leistungsgaranti Aynen. dediğimiz olay bu kendisi. Aynen. Ve Schaden olayında da yardımcı oluyoruz. Evet. En önemli Ve hususlardan birisi. önemli olan online sigortalara karşılaştıracak olursak arkadaşlar burada bir muhatabınız var, beratanız var. Kendisi her zaman size yardım etmeye hazır. Telefon numarası hepsini ben birazdan paylaşacağım. Veyahut da bu alta eklerim telefon numarasında. Kendisi birebir size yardımcı oluyor. Ben yıllardır Mehmet kardeşimin sigorta şirketindeyim ve harika bir şekilde Leistung'ları var. Ben çok memnunum. Umuyorum ki siz de memnun kalacaksınız. Mutlaka bir gelin çayın için, kahvesini için kendisiyle birebir bir beraten yapın, bilgilerinizi alın. Ondan sonra karar sizin tabii ki de. Kararı siz vereceksiniz. Başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim yok. Dediğim gibi çok kapsamlı bir proje. Evet. Onun için gelen vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olabiliriz. Tabii bu da bir de kişiye göre değişkenlik gösterdiği için Evet. sigortalar. Birebir gelip beraten yapmanız daha iyi olur sizin için. Evet. Konumunuza göre, durumunuza göre, işte arabanızın sigortasının işte Schadenfreiheit'ına göre değil mi? Evet. Bunlar değişkenlik gösteriyor ama günün sonunda karlı çıkacağınız kesin arkadaşlar. %50, %30 normalde, 20'de benim için ekstra verdi Mehmet kardeşim. %50'ye sigorta indirimi alıyorsunuz. Mutlaka bu fırsatı kaçırmayın. Bütün takipçilerime, Almanya'da yaşayan takipçilerime kesinlikle tavsiye ediyorum. Buyurun gelin Mehmet kardeşimin dükkanını ziyaret edin. Bir de adresi verelim, ismini verelim. Evet. Eljurt Finanzberatung, Hauptstraße 104, 75-181 Pforzheim olarak geçiyor. Pforzheim, Eutingen eyaletinde. Bir de Generali Avrupa'nın en büyük sigortası Leistung olarak. Yani Größte auch Gewerbeversicherer olarak geçiyor. Evet. İşveren arkadaşlarımız için de sigortamız var yani. O şekilde harika. kapsamlı. Hepsinde %50 indirim. Evet. Net. Evet arkadaşlar.
Çıkın gelin. Mehmet kardeşimin çayını için ve bu indirimlerden faydalanın. Bu fırsatı kaçırmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evet sevgili dostlar, programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Çok güzel bir yayın oluyor, program oluyor. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki konu ilginizi çekiyorsa. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de beğen yollayın arkadaşlar. Evet, bir like'ınızı da isterim. Sonuçta emek harcıyoruz burada. Evet. Evet, şimdi diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Türk toplumuna mesajınız. Diğer Türk kökenli Alman vatandaşlarına AfD'yi desteklemeleri için çağrıda bulunuyorsunuz. Bu çağrınızın arkasındaki nedenler nelerdir? Evet, bu zaten konumuz, ana konumuz bu. Yani neden orada... yani bu kadar göçmenlere karşı seçim vaatleri olan, politikaları olan bir partiyi, aşırı sağcı bir partiyi, ırkçı partiyi bu kadar desteklemenizin nedeni ne? Ben çok merak ediyorum yani. Ya şimdi, başta da konuştuk gerçi ama biraz detaylandıralım. Şimdi nedeni şöyle ki yani burada harbiden yani bir dediğim gibi temin de söylediğimiz gibi yani vergilerden dolayı. Evet. Ondan sonra yani Almanya'da maalesef ki çok sömüren var. Ve de bu gerçek yani acı bir gerçek bu. Yani bunlar sonlandıracak. Yani gümrüklerin kapanmasına kadar. Yani Almanya'ya girmesinler. Yani sonuçta biz burada çalışıyoruz. Buraya Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Evet. Almanlar savaşı kaybettikten sonra göçmenler geldi. Bu Almanya'yı biz ayaklandırdık. Şimdi bizim Doğru. büyüklerimiz diyelim yani dedelerimiz. Doğru. Yani biz burada 3. 4. Yani nesiliz. ta sene 50'lerden itibaren, Tabii 55'lerden itibaren yani gelmeler başlanmış. Hatta Tabii ki. şöyle bir durum var. Orada özür diliyorum, sözünü kesiyorum. Davulla zurnayla trenlerde karşılamışlar Türk işçilerini. Doğrudur. Çünkü 1945'te 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya çok büyük bir yenilgiye maruz kaldı. Yani ekonomisi çöktü, insan sayısı azaldı. Evet. Yani yeniden yapılanmaya muhtaç bir ülkesin. Ama iş gücün yok, insan gücün yok. Ne yaptılar? O zaman Türkiye'den misafir işçiler getirdiler. Evet. Bizim işte kayınpederlerimiz, dedelerimiz neyse birinci nesil dediklerimiz, birinci jenerasyon Evet. geldiler. Almanya'nın kalkınmasında çok büyük roller oynadılar. Evet. Şimdi bunların torunlarının torunları şu an günümüzde. Tabii. Ve çoğu okudu, yüksek mevkilere geldiler. Sizler gibi işte iş adamı olanlar oldu, iş yeri sahipleri oldu, istihdam sağladılar, işçi yerleştiriyorlar. Yani artık Türk işçiler eskisi gibi değiller. Yani burada Türklere aslında göçmen demek bile yanlış. Çünkü Alman devleti Türkleri kendileri çağırdılar. Tabii ki. Türkler buraya iltica etmedi. Yani göç etmedi. Yok. Yani buradaki bu parantez içerisinde bu konuyu çok iyi ayırt etmemiz lazım. O yüzden de sen de belki şunu diyor olabilirsin. AfD bizleri Türk göçmen olarak görmüyor. Ben öyle görüyorum, evet. Aynen. Biraz senin söylemek istediğini ben biraz açıklamış oldum. Yani çünkü AfD'de yani şu an başta olan deminki söylediğim Ali İsmail'de bu bayan zaten konuşmalarında da diyor. Yani Almanya'da Evet. çalışan, vergisini ödeyen, evet. Ondan sonra her türlü şekilde yani buraya bir destek olan, sonuçta burada yaşıyoruz. Buranın kurallarına da birazcık uymak mecburiyetindeyiz. Evet. Yani asimile olmak değil de entegrasyon diyorlar ya, entegre olmamız lazım. Tabii ki. Ya şimdi biz 3. nesil olarak, şimdi benim dedem buraya geldi. Arkasından babam geldi. Evet. Biz burada doğduk. Evet. Benim çocuklar da burada doğdu. Yani biz artık buraya asimile olduk denilir. Yani ben seni aşağı yukarı 23 senedir tanıyorum. Yani yaşantı olarak bile neredeyse tamam, kafa mantalite olarak Alman mantalitesi sende var. Olur. Yani yaşantı olarak da %90 Alman yaşantısı da var diyebilirim sende. Yani çünkü çevrende arkadaşların birçoğu da Alman diyebiliyorum. Almanya'da Alman olarak çevren de bayağı geniş. Şimdi Alman olarak çevrem genişti yani ama etrafımda yani daha çok Türk arkadaşlarım var. Kardeşlerim var, abilerim var. Ben çevreden bahsediyorum. Arkadaş çevresi, iş çevresi. Yani tabii ki eş, dost, akraba bunlar illaki var. Yani onu
yani sırf Almanlar üzeri demeyelim de yani o karışık biraz. Evet. Yani Almanı da var, Türk'ü de var, Evet. İtalyanı da var, Evet. İspanyolu da var. Yani Az önce programdan önce bir şeyden bahsetmiştin. Onu da burada biraz açıklayabiliriz, söyleyebiliriz. Entegrasyondan kastımız ne? Mesela Türkiye'de ne demiştik? İşte sokaktan bahçecisi geçiyor, Ya, çöpçüsü geçiyor, işte ne tabii bileyim ki bilmem canım. necisi geçiyor. Ya, Ama burada saat 10'dan sonra ses çıkaramazsın. ya şimdi şöyle bir şey. Sen bugün evine bir misafir davet ettiğin zaman yatılı. Evet, Bu adam geldi mi? Çoraplarını oraya attı. Bilmem neyi oraya attı. Tuvalete git, affedersiniz, sifonu basmadı. evet, Yani adam belki evinde öyle yapıyor. evet, Sen kendi evine bu adamı davet etmişsin. Misafir etmişsin. evet, Yemek hazırlamışsın, şey yapmışsın. Bu adamın cebinden bir kuruş para çıkmamış. evet. Sen bunu evinde müsaade verir misin? Yani. Vermezsin. Evet. Ne istersin? Ben bu insanı çağırdıysam birazcık benim kurallarıma göre de bu evde oturacak. Evet. Yani Evet. misafirliğini bilecek. Evet. Benim evdeki olan kültürüme de Saygı ona duyuyorsun. göre de saygı duyacak ve ona göre hareket edecek. Yani AfD'de bunu mu istiyor diyorsun Tabii ki canım. göçmenlerden? Yani şimdi Almanya'ya gelen, o konuda yanlış anlamayın beni ama Almanya'ya gelen 20, 30, 40, 50 sene evvel gelen çoğu insanların, benim tanıdıklarım da var bunun arasında, doğru dürüst Almanca konuşamıyor. Evet, çok Niye? var. Çok var. Hayır, niye? Eğer ki ben bu ülkeye geldiysem, eğer ki ben bu ülkede çalışmak istiyorsam, para kazanmak istiyorsam, alnımın teriyle kazanıyorum, ayrı bir mevzu. Ama birazcık buranın kültürüne ayak uydurmak mecburiyetindeyim. Evet. Çünkü ben burada, nasıl demiştik, misafir. Ya zaten dünyada biz misafiriz de. Evet. Yani Evet. hepimiz misafiriz. Evet. Bugün varız, yarın yokuz. Evet. Ama yarın için, çocuklarımız için, torunlarımız için. Yani AfD 10 numara mı olur? Onu zaman gösterecek. Onu bilemeyiz. Seçilirse göreceğiz de. Göreceğiz. Umarım seçilmez ama seçilirse. İnşallah seçilirler ki, çünkü dediğim gibi yani o öteki partilerin hiçbiri. Biraz da onlara değinebiliriz mesela. Yani AfD'yi senin gözünde diğer partilerden ayıran şey ne? Yani bu senin söylediklerini bir CDU, CSU, işte Hristiyan Demokratlar Partisi ya da işte FDP, Grüneler, bunlar yapamaz mı yani? Bunlardan Yapamaz. bu AfD'yi ayıran ne sence Yapamaz. yani? Yapamaz. Böyle anlatayım sana. AfD aşağı yukarı, dediğim gibi ben bir buçuk yıldır yani bunu bayağı sıkı bir takip ediyorum zaten. Evet. Tamam mı? AfD'nin bir yıl evvel söyledikleri kurallar olsun, şeyler olsun ya da değişimler olsun, bütün partiler buna karşıydı. Neden? AfD'den geliyor. Tamam mı? Şimdi son konuşmaları bir aç dinle. Evet. Şimdi CDU olsun, FDP olsun, bilmem ne olsun. Bunların çoğu şu an AfD'nin daha geçen sene konuştuklarını ufak ufak kendileri ortaya sürmeye başladı. Neden? Çünkü baktılar, millet AfD doğru konuşuyor. Demek ki onların söylediklerinde bir doğru var. Halk öyle düşünüyor. Şimdi seçimlere yanaştığımız için hepsi şimdi kalkıyor. Evet efendim, yok bunu kapatacağız, böyle yapacağız, şunu. Bunların hepsini AfD zaten söylemişti zamanında. Onlara bir yığın taş koydular yollarına. Evet. Bir yıl evvel eğer ki bunların yolunda birazcık gitseler idi, o zaman belki bu seçimlere bile girmeyecek. Yani. Evet. Ya şimdi orada daha da derine girebilirim de. Evet. Ama orada da yani kusura bakmayın da orada yeşillerin hakkında başlayacağım konuşmaya. Onların hakkında başlarsam daha siz artık kulak sızlamasından tinnitus olursunuz kesin. Çünkü yani baya bir konuşacağım. Yok, Grünelere ben de karşıyım. Zaten şu an Pforzheim'daki trafikten dolayı biliyorsun her yere 30'luk yaptılar. Yani. Yakında arabaları bırakıp yürüyerek gidip geleceğiz. Onlara kalsa bisikletle gidelim diyecekler de. Aynen. Kendileri koskocaman SUV'lerle bilmem nelerle benzinli arabalarla gezip duruyorlar. Evet. Yani. Ya ben aslında burada bizim belediye başkanımız Petap Bok'a kızıyordum. Adamın soy ismi Bok bu arada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Her Bok geçenlerde bir bisiklet yolu açmış böyle ufacık bir yer. Evet. Adam bunu törenle açtı ya. Yani düşün yani tören yaptı bu bisiklet yolu için böyle 10 metre 20 Doğru. metre yani. Ama bak ne güzel, bak bisiklet yolumuz var. Yani bu bisiklet yolunu ben zaten çok merak ediyorum. Bu
bir evvelki bu bizim Ampel Regierung dediğimiz, tamam mı? Bunlar kalktı Senegal'da mı nerede? Evet. Ne kadar da aşağı yukarı 200 milyon euroya bisiklet yolları yaptılar. Evet. Şimdi yani bana ne oradaki bisiklet yolundan, değil mi yani? Yani o 200 milyonu oraya yatırasıya kadar burada Almanya'da 40-45 yıl kendisini yani bitirmiş bir şekilde çalışmış, etmiş, emekliliğini kazanmış bir insana vereceğine Evet. o paranın orada bir kere ne işi var? Doğru. Doğru. Yani bunu da geçtim. Evet. Hindistan'a 1 milyar euro yardım gidiyor. Almanya'dan. Tabii ki canım. Yardım olarak görüyorlar. Hindistan bu sene uzaya çıkmayı planlıyor. Evet. Uzaya çıkmayı planlayan bir devlete Sen niye 1 milyar euro para yolluyorsun kendin ki? çıkamıyorsun uzaya. İşte yani onu da geç o Evet. sorun değil. Çıksın çıkmasın. Orada bir Evet. söz konusu yok. Ama niye oraya gidiyorsun? Evet. Milyarlarca paramız oraya gidiyor. Bütün vergilerimiz, şeylerimiz. Yani Doğru. bugün Almanya'da 40-45 Ona bakarsan Ukrayna'ya da buradan çok para gidiyor. para dışında Vergileri. silah, takılar, Zaten. bilmem ne, Aynen. mermi ıvır zıvır gidiyor. Aynen. Aynen. Yani Aynen. ne yaptı eski şeyler? Yok efendim biz savaşı istemiyoruz. Biz böyle istiyoruz, şöyle istiyoruz. Yok biz barışı istiyoruz. Evet. Barış isteyen bir devlet kalkıp da oraya silah yollar mı? Yollamaz. Evet. Benim görüşüme göre yollamaz. Evet, bunu da yapan şu an SPD hükümeti. Tabii ki canım. SPD, Yani. CDU böyle Aynen. işte baştaki Zaten, olanlarımız. onu da parantez içinde belirttim. Bizim belediye başkanı da Gülüneler'den değil bu arada CDU'dan belediye başkanı seçildi. Yani al birini vur ötekine hesabı. Yani Çok bir şeye fark ya etmiyor. niye? Eğer ki Evet. sen barıştan yanaysan o zaman gideceksin, oturacaksın masaya, konuşacaksın. Evet. Yani bizim Dışişleri Bakanı Evet. bayan, isim vermiyorum yine, Evet. anlayan anladı. Rusya'ya savaş ilan etti. Hmm. Kalktı Çin'e savaş ilan etti. Evet. Hatta Çin'e gitti. Bir konuşmasında Çinlilere nasıl yapacaklarını söylerken kadını resmen kovmuşlar neredeyse. Evet. Yani konuşmayı kapatıyorlar. Kadına diyorlar ha kapı orada. Çık Evet. lütfen sen bize karışamazsın. Evet. Şu an Almanya'nın politikası resmen bir komedi şov olduk. Komedi gibi. Komedi şov olduk Evet. ya. Yani Evet. Almanya'ya, Yani. Almanya diyorum, dünyaya bu şimdiki politikacıların sayesinde rezil oldu. Yani Almanya rezil oldu. Ya dünya ekonomisinde 3. sırada gelen bir ülkeyi ne hale getirdiler yani. O maalesef bizim neyse. Neyse. O onun sayesinde. Şimdi aklıma bir soru daha geldi. Dur, unutmadan onu da sorayım. Şimdi bu AfD'yi destekleyen birisi daha var. Böyle okyanuslar ötesinde. Elon Musk. Aynen. Evet. Bu yaptığı hareketle de çok tepki toplamıştı. Seçim günü şeye geçtiği zaman yönetime geçerken Donald Trump'la beraber orada konuşmasından sonra bir hareket yaptı. İsmini söylemeyeyim, yapmaya göstermeye gerek yok. Ve aynı zamanda da bu AfD'nin başındaki bayan Alice Weidel. onu da desteklediği ve onu telefonla arayıp tebrik ettiği, işte destekte bulunduğunu açıklayan bir sürü açıklamalar yaptı. Bunun arkasındaki amaç ne? Yani Elon Musk'tan ne alaka AfD'nin başındakine destek oluyorsun? Yani ben bu mantığı anlayamadım. Sen anladın mı? Ya da anladıysan bize biraz Ya açıkla. şimdi tamam, onun mantığını bir yerde ben de anlayamadım. Şimdi sonuçta ne ben senin mantığını anlayabilirim ne sen benim mantığımı Tamam işte anlayabilirsin. orada bir kafanda soru Tamam. işareti oluşmadı mı? Yani bu Yok, adam ne alaka? olmadı. O ona şahsi bir hareket çekti orada. Artık hangi mantıkla, hangi zihniyetle o hareketi çekti onu bilmiyorum. Yani onu bilmeyen var abi, yani sonuçta ya yani. Tamam şimdi o hareket çok tehlikeli tamam, bir hareket. O hareketin yani sonuçta ne demek olduğunu biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bunu AfD'ye mi mal ediyor? Yani yok. Bak ben destekçinizim, hatta bu hareketi de yaptım. Yok. Hadi görev başına gelin, gösterin kendinizi şimdi gibisinden. şöyle bir şey ki yani benim düşüncem belki şu an yani Elon Musk nedense yani hangi arka düşüncesi varsa, hangi arka projesi varsa yani Almanya'daki politikayı takip eden biri diye tahmin ediyorum. Ve de Almanya'da AfD'ye çoğu Nazi dedi, bilmem ne dedi, ıvır dedi vesaire vesaire vesaire. Yani konuşana. Evet. Tamam. Bunlara belki bir gıcıklık olsun diye o hareketi çekmiş olabilir. Yani benim aklımda, yani aklıma gelen şu var. Acaba AfD başa geldiği zaman, bunlar da şimdi Amerika'da yeni hükümetin başına geçtiler. Bu da bilmem ne bakan oldu işte. Acaba burada da fabrikası var. Tesla fabrikasını kurdu. Biliyorsun Almanya'da Tesla var.
Acaba kendi cebini, kasasını mı düşünüyor? Yani işin içinde Ya, menfaat mutlaka vardır da. menfaat %100 var. Yani Ama bir de ben biraz öyle düşünüyorum ama. tamam. Bir de şöyle şimdi bak. Onun burada fabrikası olabilir. Bugün VW olsun. 3000 kişi atıyor. Mercedes olsun. Bilmem kaç bin kişi attı. Evet, BMW olsun. Bilmem kaç kişi attı. evet. Yani çoğu araba şirketleri şu an Almanya'dan kaçma seviyesine geldiler. Yan sanayi de ona keza işte araba tabii firmalarında, canım. parça üreten firmalarda Kurzarbeit. Onlar Kısa da çalışma dönemine girdiler. onlar da arada yanıp gidiyor zaten. Evet, Yani bunlar da arada yanıp gidiyor. evet, Bunların bütün olarak gördüğün zaman zaten bu eski dönemki politikaların sayesinde oldu bunların hepsi. evet. Yok enerjiyi yükselttiler, yok bu CO2 şeyi, yok bilmem ne vergisi. Yani yakında dışarıda yürümeye bile vergi Vergi isteyecekler. alacaklar. Yani artık Nefes almamıza bile vergi gelecek. yani o seviyeye getirdiler maalesef. Evet, Yani evet. bunu da AfD işte hepsini kaldıracak. Evet, Yani bunun dışında bütün bu bürokrati, kağıt kürek işlerini hafifletecekler. Bunların hepsi tabii ki bir söylenti sadece. Şimdi sonuçta yapacaklar, yapmayacaklar bunu göreceğiz. Bunu dediğim gibi yani Evet. bunu zaman gösterecek. evet, evet. Ben bugün diyorum yani AfD şu an Elon Musk'ın o sözüne ben de katılıyorum. Almanya'yı kurtarabilecek tek bir parti var ise bu AfD'dir. Evet. Bitti. Ötekilerin hepsi Bu kadar açık ve net. açık ve net. Ötekilerin hepsi yıllardır boş konuşuyorlar. Şu an seçimler yanaştı diye şu an AfD'nin konuştuğu şeyleri ortaya sürmeye başlıyorlar ki oy toplasınlar. Evet. Bir daha tekrarlar mısın az önce söylediğini? Ne? Almanya'yı kurtaracak tek parti. Tekrar senden duymak istiyorum bu. Almanya'yı kurtarabilecek tek parti AfD'dir. Programımızın manşeti olacak. Olabilir. Olabilir. Onu manşet olarak yaz. Yani şimdi bu O yüzden konuda tekrarlattırdım bu sana. konuda bazı yorumlar küfürlü müfürlü de olabilir. Yapmaz. Benim Yani. takipçilerimde küfür olmaz. Herkes demokratik hakkını, Ya tabii ki fikir demokratik. özgürlüğünü kullanacak. Yani. Özkan Bey böyle düşünüyor, fikrini beyan ediyor. Aynen. Siz öyle düşünmek zorunda değilsiniz. Yani bunun içine kalkıp hakaret etmenin bir anlamı yok. Ya bir şey değiştirmez. Ona keza ben kendisiyle karşı görüşlü birisi olmama rağmen şurada iki medeni insan gibi konuşup fikirlerimizi beyan edebiliyoruz. Biz 23 yıldır zaten hep bir nokta buluyoruz. Aynen. Böyle bir tartışıyoruz. Aynen. Bir kahve içiyoruz, arkasından gülüp ayrılıyoruz. Aynen. Böyle olması Yani, lazım. Normali de güzeli budur. Normali de budur arkadaşlar. Tabii ki yorumları ben de çok merak ediyorum ki yani Evet. dışarıdaki insanların görüşünü, Evet. düşüncesini Kesinlikle. yani orada ben de yani okuyacağım. Kesinlikle Hatta- arkadaşlar yani yorumlar Tabii bu ki yüzden canım. var. Lütfen rica ediyorum aşağıda yorumlarda siz de fikirlerinizi beyan edin. Biz de okuyalım. Elimizden geldiği kadar Özkan Ya Bey'in ben de oradan bile cevapla. cevaplamaya çalışacağım Evet, arkadaşlar. ben de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Durum bu. Bakalım diğer sorularımızda neler var. Çoğu birbirine benziyor zaten yani soru olarak cevap olarak. Burada başka şöyle ilginç bir şey. AfD'nin göçmen politikalarına dair eleştiriler başlık olarak bu. Sorumuzda şöyle yazmışım. AfD'nin göçmen politikaları özellikle göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi konularda eleştiriliyor. Bu politikaları bir göçmen kökenli olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizi yok etmek istemiyorlar ki. İşte sen öyle düşünüyorsun. Yani Yani bu normalde ama bir doğru. işte, Bak şimdi- işte onun doğru olup olmadığını anca başa geçince AfD biliriz ama inşallah geçmez de geçerse Yok, geçsinler. ben O ayrı. Hintergrund'da ve arka planda da buradaki istersen 50 yıllık göçmen ol, istediğin tamam. kadar asimile ol. Yine de bize zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Çıkaramazlar. Çıkaramazlar. Nasıl çıkarabilir? Yani benim Yani- bu acizane benim Ya fikrim. tamam. Şimdi Önünü keser, yüksek mevkilere gelemezsin veyahut da iş adamıysan senin de önünü kapatır, iş almanı engeller. Yani seni ülkesini terk etmek için zorluk çıkarıp kendiliğinden de gitmeni sağlayabilir. neden o zaman AfD partisinde yabancılar da var? Ya zaten sıkıntı o. Kadının kendi karısı da yabancı diyorsunuz Yok yani. Bu Kendisi gidip İsviçre'de yaşıyor. tamam. O ayrı. Yani İsviçre'de yasası, orada yasası. Birçok burada kafamda yasası. soru işareti var yani. Onların hiçbirisi söz konusu değil. AfD'de eğer ki öyle bir parti ise yani tamamıyla yabancılara karşı olan bir parti ise Evet. neden bunların içinde yabancılar da çalışıyor?
Hatta siyahiler de var değil mi? Evet, var. Var. Konuşmalara çıkanlar var. Yani neden? Bunu bana cevaplayabilirseniz Onlar asimile olmuş. asimli olmuş ayrı mevzu ama yabancıya karşı olan Evet. bir parti hiçbir şekilde başkasını sokmaz. Hepsi safkan Alman olması zorunda. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki muhabbeti gibi mavi gözü olacak, sarı Evet, saçlı olacak, evet. bilmem ne olacak. Evet. Yani kökünün kökü Evet. Alman olacak. Yani Abi sende biraz o tip var var ya. mı? Yok, Yoksa bizi mi yiyorsun Türk'üm diye? Yoksa Alman mısın? yok. O konuda Evet. bizim şeyi birazcık araştırdım yani Evet. 1800'lü yıllara kadar Evet. hepimiz Osmanlı'dan gelmeyiz. Osmanlı'dan gelme Türküz. Evet, aynen abi. Şimdi burada başka bir sorumuz. AFD'nin onu şey yaptık. Partinin imajı ve kamuoyu algısı diye not almışım başlık olarak. AFD'nin kamuoyundaki imajı ve medyada nasıl temsil edildiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu imajın partinin politikalarına ve destekçilerine etkisi nedir? Yani AFD'nin kamuoyunda bir imajı var şu an. Göçmen politika, göçmenlere karşı işte sağcı, ırkçı bir parti işte böyle yani çok da iyi olmayan algıları var kamuoyunda. Yani bunlara karşı söylemek istediğin şeyler nelerdir? Ya şimdi dediğim gibi yani herkesin farklı bir görüş açısı var. Herkes Kime göre, neye göre diyorsun? kendisine göre. İşte. Yani şimdi benim burada benimki düşüncem Evet. AfD. Senin düşüncen AfD amana. Evet. Yani başkaları vardır ortada Evet. böyle düşünüyordur acaba. Yani şimdi milletin ağzı torba değil bağlayasın. Evet. Milletin ağzına da şey yapamazsın sen bunu Evet. konuşacaksın diye. Evet. Diyemezsin. Evet. Yani bunların hiçbirisi olmaz zaten. Evet. Yani şimdi ondan belki orada bazı cümleler düşmüştür, bazı konuşmalar olmuştur. O şahısın adına olan. Yani AfD'de bugüne kadar bildiğim kadarıyla birkaç kişiliği uzaklaştırdılar AfD'den. Yani, Bu ırkçılık tabii söylemlerden canım, dolayı yani mı? orada bazı kişilere şey yaptılar yani. Resmen çıkışını verdi. Yani Bitti. mesela bu Kasure'deki yaşanan bu 30 bin uçak bileti dağıtımı gibi böyle algı operasyonları var. Evet. Yani bunlar kamuoyunda tabii ki iyi imaj bırakmıyor. Tabii ki canım. Yani şimdi onu ben duyduğum zaman dedim aman ha yani Tamam. aman ha. Yani. Yani. Şimdi ben kalkıp burada Pforzheim'de dediğim gibi şu kağıdı alacağım, burada baskıda çıkaracağım. Üstüne SPD yazacağım, CDU yazacağım, CSU, FDP yazacağım. Evet. Çıkacağım burada bütün yabancılara dağıtıracağım. Üstüne de olmayacak cümleler yazacağım. Evet. Sen ne yapacaksın? Aa bak CDU ne yapmış? Evet. Evet. Halbuki alakası yok. Ben yaptım. Evet. Nereden bileceksin benim yaptığımı? Evet. Üstünde ne adres var ne bir şey var. Yani onu şu an polis zaten direkt olaya el koydu. Soruşturma açıldı. İşlemler devam ediyor. Ama internette hiçbir şekilde konuşulmuyor. Evet. Bitti. Yani demek bizim Türk fenomenler konuşuyor canım. Ya tamam onlar şimdi ben Türkiye'de olsam onu görsem benim buradaki bütün politikayla şeyle bütün yani hiçbir bağlantım olmasa o direkt bu zaten yani AfD zaten bir fenomen şu an. Evet. Evet. Yani adamlar son 1,5 yılda Almanya'nın şu an ikinci en güçlü partisi. Abi şöyle bir şey var. İş yerimde, çevremdeki Alman arkadaşlardan da böyle biraz nabız yokluyorum ben. Yani direkt açıktan söyleyemiyorlar ama böyle iç hallerinde böyle destekleyen yanları da var. Şimdi çoğu da öyle ki bu parti birinci sıraya gelme noktasına geldi. Var. Yani demek ki destekleniyor. Tamam. Tabii ki ben bir Türk kökenli Alman vatandaşıyım. Ben de aynı zamanda 2013'te Alman vatandaşlığına geçtim. Şimdi onlar da direkt benim yanımda söyleyemiyorlar ama ben bunu hissedebiliyorum. Bayağı bir AfD sempatizanları var Almanlar içerisinde. Tersinden de konuştun mu? Nasıl? AfD'ye karşı olan Almanlarla da konuştun mu? Ya konuşurken karşıyız diyorlar ama yok. Bence değiller yani. Değil işte. Onu demek istiyorum. Ben harbiden AfD'ye karşı olan Almanlarla da bu temasa girdim. Var, evet. Yani ama ilginç tarafı ben anlattıkça bunlar fark ettim ki çoğu internetteki konuşmaları, podyuma çıkıp konuşmalarını bunların hiçbirisini doğru dürüst dinlememişler. Tamam. Ne olmuş? CDU'nun, onların, bunların, şunların
onların söyleyişlerinden yola çıkanlar. Evet. Bazı Almanların da korkusu şu ki AfD'den dolayı çekinmeleri şu. Yani tabii ki her ne kadar destekleyen varsa da bir o kadar da desteklemeyen Almanlar da var AfD'yi. Onların da çekinceleri yine Almanya'nın eski dönemlerine dönmesi. İşte bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşananlar, işte bu bazı şeyler, olaylar oldu. İşte onda büyük bir itibar kaybına yaşadı Almanya. Ve bu algıyı yok edesiye kadar da çok çaba sarf ettiler. Tamam. Şimdi belki de oraya dönmek istemeyen Almanlar tabii ki de AfD'ye karşıdırlar yani. Sen ne düşünüyorsun o bu konuda? korkuları muhtemelen vardır. Yani bugün çünkü bir Alman bir yabancıya karşı olduğu zaman direktman ilk lafları Nazi. Bitti. Evet. Yani halbuki bunu söylememizde bir kanunen yok, kanunen tahmin etmiyorum yani biz kalkıp da burada sonuçta yani desteklemiyoruz yani. Desteklemiyoruz, şey yapmıyoruz. Evet. Burada sadece olan şeyleri konuşuyoruz. Evet. Tamam mı? Yani şimdi o zamanları olanlar bir kere zaten bir başları vardı. Bu başları emiri veriyordu. Ya bu emiri yerine getirecek ya da bir büyüğü gelecek, silahı dayayacak, tetiği çekecek. Evet. Bitti. Yani insanlar hayat korkusundan zaten çoğu şeyleri yapmak mecburiyetindeydi. Evet. Yani bugün bir askeriyede bile olsa orgeneral, binbaşıdır, bilmem nedir, odur budur bunlar geldiği zaman sen asker olarak sana emir verdi mi sen o emiri yerine getirmek mecburiyetindesin. Evet. Bitti. Bitti. Budur. Yani bu bir. İkincisi 1945'te, 43'te, 42'de bilmem ne işte bütün bu olan olaylarla bizim bugün ne alakamız var? Bizim ne alakamız var? Aradan 60-70 yıl geçmiş, 80 yıl geçmiş. Evet. Yani onlar o zamandı. Daha hala onun ceremesini yaşıyoruz. Evet. Yani. Evet. Şimdi AfD oraya bir kere gireceğini ben hiç tahmin etmiyorum. Yani. Evet. Ama bir böyle de bir doğru da var. Yani buna maalesef bazı yerlerde şahit de oluyoruz. Bir devlette bir parti en yüksek güç olur ise bu partideki başta olan uçabilir. Evet. Yani. Evet. Ya Almanya'da genelde koalisyon hükümetleri kuruluyor. İşte. Birçoğu da AfD'den koalisyon yapmayacağını açıkladı bile şimdiden. Dediler de dur bak şimdi. İşte ben de merak ediyorum ne olacak. Çok merak ediyorum yani. Şurada kaç gün kaldı Fazla ya? Bir şey kalmadı. Bugün 21 gün işte 3 hafta falan kaldı. Yani. Gideceğiz. Demokratik hakkımız olan oy kullanma işlemini ben de şahsen yapacağım yani. Ama tabii ki kimi desteklediğimi söylemiyorum. Ben arkanda duracağım. Aynen. Ya aslında şunlardan da bahsedebiliriz kısadan. Artık fazla da uzamasın programımız. Yavaştan kapatalım. Birçok da Türkiye kökenli göçmen olan Alman vatandaşı arkadaşlarımız birçok partide de şu an görev yapıyorlar. İşte Gerechtigkeit Partei var, duymuşsundur belki. Orada bayağı Türkler şu an faaliyet gösteriyorlar, çalışmalar yürütüyorlar. Bir de Dava Partisi vardı, ne oldu bilmiyorum. Çoktandır pek bir haber duymuyoruz kendisiyle alakalı. Yani böyle partiler de var ama tabii ki bunların oy oranları çok düşük olduğu için pek bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Geçen bir yerde okumuştum internette. Toplamda yabancı olarak, sadece Türklerden kastetmiyorum, yabancı olarak 7 milyon yabancı kökenli Alman vatandaşı şeyde oy kullanacak. 23 Şubat'ta oy kullanacaklar. Yani bu toplam oy oranının %12'sini etkiliyormuş arkadaşlar. Yani çok az bir rakam değil, ciddi bir rakam. Yani bir şeyleri değiştirebilirsin %12 ile. Şu an 7 milyondan bahsediyoruz oy kullanabilen, az değil. Bunun sadece Türklerden de bildiğim kadarıyla 3 milyon vatandaş var. Alman vatandaşı, bunun 1 milyonu seçmen diye biliyorum. Aklımda kalan doğruysa, yanlış olmasın. 1 milyon Türk seçmen, kökenli seçmen var. Yani toplamda %12'lik bir oy var. Yani AfD biraz ayağını denk alsa iyi olur. Yani az değil %12 abi. Vallahi şimdi AfD keyfinden şu an Almanya'nın ikinci en büyük partisi olmadı. İşte yani, bilemiyorum. Bilemiyorum. Şimdi, anketlerde öyle gözüküyor. Bak demin ne güzel bir sayılar söyledin. Evet.
Eğer Yo, ki kafadan atmadım yo, ya. O şey, o dersime söz çalıştım, tamam. okudum bir yerde. Yo, şimdi Ne kadar doğru bilemem ama söz böyle konusu, bir şey var, istatistik şimdi var. olay söz konusu olan bu. Şu an AfD hakikaten Almanya'daki bütün yabancıları sınır dışı yapmak istiyorsa Almanya'da Alman kalmaz. Yani bu da maalesef bir doğru. Şu an Almanya'da Almanlardan çok yabancı yaşıyor. Evet. Yani Almanya'yı ayakta tutan biz Yabancı yabancılarız. işçiler. Bu bir gerçek. Almanların kendi şeyleri zaten çoğu yaşlı. Çocuk da yapmadıkları için genç nüfusları yok. Arkadan gelen genç nüfus Alman yok yani. Ya olsa bile kadın Alman, erkek ya Türk ya İtalyan Aynen, ya Rus karışmışız ya yani. şey yani. Zaten Almanlarla Türkler akraba olmuşsa. Yani Benim ailemde eşimin yeğenleri ikisi de şu an yabancıyla evli, Almanla evli. Buradan doğru. kendisine selam olsun Teresa. Almanla evli ve Müslümanlığı seçti. Kendi tercihidir. Kutluyorum kendisine. Müslüman da oldu ve çok da benimsedik. Çok harika bir insan kendisi. Ona keza onun kardeşi de bir Gürcistanlı gelinimiz oldu. O da Müslümanlığı tercih etti. Şu an bünyemize aldık yani akrabayız. Çocukları oldu. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. İşte buradan ne oldu? Biri Alman, biri Türk. Al sana yani bu şekilde yüzlerce, binlerce ya var yani. şimdi sonuçta Alman, Türk, bilmem ne bilmem. Yani bunların hepsini geçelim de yani sonuçta hepimiz kardeşiz. Evet, insan olmak lazım. Dünya insan. çapında hangi renkten de olsan, Evet. hangi şeyden de olsan, ya ne olursan Ya ol. işin özünde hepimiz Adem babamızdan geliyoruz. Hepimiz kardeşiz. Aynen. Bitti. Olay budur. Evet. Neyse videomuz çok uzadı Özkan abi. Bayağı. Yani çoğu yarısında kapatıp gitsin de istemiyorum. Emek harcıyoruz. Yani Benim görüşüm güzel bir program oldu. Yani eksikler de vardıysa mutlaka var, lütfen mutlaka var. komentarlara Ya yazın. abi biz her şeye detaylı girersek bu program 3 saat de sürer, 5 saat de sürer. Onu Ama şöyle bir şey yapalım. Eğer bu programın izlenmesi, işte yorumları, beğenileri çok olursa o zaman ikinci bir programda yapabiliriz Özkan abimden. Eğer beğendiyseniz ayda bir program da yapabiliriz. Böyle güncel konuları tartışabiliriz. Güncel konulardan Almanya'da yaşayanlar için söylüyorum. Böyle bir konsept oluşturabilirim yani. Bunu yorumlara yazın yani, sıkıntı yok. Şu an lafına girdim de yani seyircilere böyle bir şey ben teklif edeyim bir. Yani senin için de. Evet. Yani eğer ki talep olursa isterseniz canlı bir yayın da yapabiliriz. Onun tabii tarihini belirleriz. O tarihte bir pazar günü işte yani, öğleden sonra bir saat, 1,5 saat canlı yayında yapabiliriz. Soru cevap şeklinde de yapabiliriz. Güzel olur ya. Niye yani olmasın? Elimizden geldiği kadar soruları cevaplamaya çalışırız. Tabii ki bu tamamen bu videonun izlenmelerine bağlı. Eğer gerçekten yüksek miktarda izlenme ve beğeni, yorum olursa o zaman ikinci programı yapacağım arkadaşlar. Bu da benim size sözüm olsun. Eklemek istediğim başka bir şey var mı Özkan abim? AfD'yi seçin. Başka neyi bekliyorsun? Güzeldi bak, bu güzeldi. Aynen. AfD'yi seçin. Evet arkadaşlar, bence seçmeyin. AfD'yi seçmeyin de kimi seçerseniz. Ben hatta Hayvanları Koruma Partisi var. Tierschutz neydi ya o partinin adı? Bak adı da gelmiyor aklıma. Tierschutz Verein Partei mi? Öyle bir şey. Hayvanları Koruma Partisi'ne ben vereceğim arkadaşlar. Neyse. O konuya ben şimdi girmeyeyim. O işin şakası. Evet dostlar, hepinize güzel günler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın. Dediğim gibi videomuzu beğenin, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum bize katlandığınız için. Özkan abim, sen de söylemek istediğin bir şey varsa, başka bir şey varsa onu da ekleyelim ve programımızı kapatalım. Yok, benden de yani herkese selamlar olsun buradan. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Evet. Beni kesinlikle unutmayın. Arkadaşı takip edin. Eyvallah. Yani daha çok güzel videolar gelecek. Eyvallah. Yani buna kesin garanti verebilirim. Aynen. Yani onun dışında da şimdi ben temin dediğim gibi yani AfD'yi seçin ayrı bir mevzu. Herkes kendi aklınca hangisini doğru buluyorsa şimdi oraya oyunu versin. Evet. Yani yarın öbür gün içinizde hiçbir şekilde bir kötü his falan kalmasın. Aynen. Eyvallah. Benden de bu kadar. Tamam.
Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.